Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çilek anahtarlığın yapımını anlatacağım. Kolları bu şekilde uzayan, kısalan tatlı bir oyuncak. Öncelikle kol yapımıyla başlayalım. Vücudun içinden geçireceğiz çünkü. Kollarımızı sihirli halka yapımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Parmağımıza ipimizi doladık bu şekilde. Tığımızı da alttan geçiriyoruz. Bakın şu şekilde. Üzerine bir tane ip alıyorum, alttan geçiriyorum, bir tane zincir çekiyorum ve yine alttan bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi toplamda 7 tane sık iğne yapacağız içerisine. Bu birdi. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi sihirli halkamı, uzun ipini çekiyorum. Ve sihirli halkamı kapattıktan sonra ilk yaptığım birinci sık iğneme batıyorum. Bu şekilde tığımı geçirdim. Üzerine ip aldım ve halkamın içerisinden kaydırdım arkadaşlar. Şimdi 30 tane zincir çekiyoruz üzerine. 1 2 3 4 5 6 28 29 ve 30. 30. zincirimizi yaptıktan sonra şu şekilde bir miktar ip bırakıp burayı çıkarıyoruz. Bu koldan 2 adet yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz de ikincisini yapın. Şimdi ayakları yapalım. Ayak için beyaz ip kullanıyoruz. Ben Peria X Large kullanıyorum. Bütün iplerim Peria X Large. Bu şekilde parmağınıza doladınız. Yine sihirli halka oluşturuyoruz. Sihirli halkamızın içerisine bu sefer 6 tane sık iğne ekliyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra ipimi çektim. Sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi karşıya ilk yaptığımız birinci sık iğnemize batıyoruz. Karşıya geçtim. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum arkadaşlar. Hemen yanına tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanına ise bir tane arttırma yapıyorum yine. Bu ikinci oldu. Toplamda 3 kere tekrarlayacağız. Bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz ikinci sıramızda. Bir sık iğne, hemen yanına bir sık iğne ve aynı ilmeğin içerisine tekrar batarak arttırma yapıyoruz. Toplamda etrafında 9 tane sık iğne yaptık. Şimdi bu birinci sıramız, bu ikinci sıramız, 3 ve 4. sıramızlarda da 9 sık iğne yapacağız. Yani dilerseniz toplamda 3. sıra 9 sık iğne, 4. sıra 9 sık iğne, toplamda 18 sık iğne sayabilirsiniz içerinizden. Böyle 1 2 3, bu şekilde 18'e kadar sayın, orada durun. 4, her ilmeğe tek batın. 5, 6, evet 18 tane sık iğne battık arkadaşlar. İçinizden 18'e kadar saydınız. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4. sıramızı bitirdik. 5. sıramızda ise 3 kere bir sık iğne yapacağız. Bir tane azaltacağız. Azaltma şöyle, bakın. Şöyle batmıyorum da sık iğne gibi değil de ön ilmeğini alıyorum. Ortasına batıyorum. Hemen diğer yanındakinin de ön ilmeğini alıyorum. İkisini bir çıkarıyorum ve ikisini bir çıkarıyorum. Bir azaltma yaptık. Tekrar bir sık iğne yaptım. Hemen yanına yine ön ilmeklerinden alarak azaltıyorum. Diğer yanındakinin de ön ilmeğini aldım. İkisini bir çıktım. Kalan ikisini bir çıktım. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir sık iğne. Tekrar son azaltmamızı yapıyoruz. 3. azaltmamızı. Bir tane buradan aldım. Bir tane de yanındakinden aldım. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. Şimdi bir tane de zincir çekelim ve ipimizi dikmek için uzun bırakıyoruz.
Şu kadar bir miktar ip bırakırsanız. Şimdi ikinci ayağımızı da yapalım aynı örnekle. Evet, ikinci parçayı da aynı şekilde ipini uzun bırakarak ördük. Şimdi arkadaşlar vücut yapımına geçiyoruz. Gövdeyi yapacağız. Yine sihirli halkamızla başlıyoruz. Parmağımızı doladım ve tığımı alttan geçirdim. Sihirli halkamı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yine alttan 6 tane sık iğne yapıyoruz sihirli halkamızın içerisine. Bu 2. İpimi biraz küçülttüm. 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ipimi çektim. Hemen karşıya geçiyorum. Yani ilk yaptığım birinci sık iğneme batıyorum. Bir tane sık iğne battım. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. Şu an ikinci sıramızdayız. İkinci sıramızda aynı ilmeğin içerisine çift batarak bir sık iğne, bir arttırmayı 3 kere tekrarlayacağız. Hemen yanına tekrar bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına aynı ilmeğin içerisine bir battım. Tekrar aynı ilmeğin içerisine battım ve ikinci arttırmamı yapmış oldum. Şimdi üçüncü kere bir sık iğne, hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Dilerseniz yeni başlayanlar bir tane ilmek belirleyici koyalım buraya ki nerede kaldığımızı hatırlayalım. Şimdi üçüncü sıramızda ise 2 sık iğne bir arttırmayı tekrarlayacağız sıra sonuna kadar. 1 2 tek battım. Üçüncüyü arttırıyorum. Yani aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar bir sık iğne, hemen yanına 2 sık iğne, hemen yanına aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve sonuncuyu yapıyoruz. Bir sık iğne, 2 sık iğne. Bakın sıramızın sonuna da gelmiş olduk. Ve arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift battım. Hemen ilmek belirleyici ipimi bir üst sıraya taşıdım. Şimdi ise arkadaşlar dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda ise bir sık iğne, bir tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Yine arttırdım ve sıra sonuna kadar bir sık iğne yapıyorum. Bir tane arttırıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Tekrar bir sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne, bir tane arttırma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar aynı tekrar edeceğiz. Evet, sıramızın sonuna geldik. Etrafında şu anda 18 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi ise 1, 2, 3, 4. sıramızı tamamladık. 5. sıramızda ise düz örüyoruz. Hemen ilmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Yani 18 tane sık iğne batıyoruz. Her ilmeğe tek batarak sıra sonuna kadar düz örüyoruz arkadaşlar. 5. sıramızdayız. 5. sıramızda düz 18 sık iğne örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar her ilmeğe tek batalım. Şimdi 5. sıramızı tamamladık. Etrafını 18 sık iğne düz bir şekilde dolandık. 6. sıramızda ise yine ilmek belirleyicimizi bir üst sıraya taşıdık. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 1 sık iğne, 2 sık iğne tek battım. Şimdi aynı ilmeğin içerisine çift batarak arttırıyorum. Bu şekilde 2 sık iğne bir arttırmayı sıra sonuna kadar tekrar edelim. Evet, 2 sık iğne bir artırma yaptık. 6. sıramızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şimdi 7. sıramızda ise 6 kere 3 sık iğne bir artırma tekrarlayacağız. 1, 2, 3 ve hemen yanındakine aynı ilmeğin içerisine çift batarak arttırma yapıyoruz. Bunu 6 kere sıra sonuna kadar tekrarlayalım. 3 sık iğne bir arttır, 3 sık iğne bir arttır, 3 sık iğne bir arttır. Bunu 6 kere yapacağız. Evet arkadaşlar, 7. sıramızda 6 kere 3 sık iğne bir arttırma tekrarladık. Toplamda etrafında 30 sık iğne elde ettik. İlmek belirleyicimi hemen bir üst sıraya taşıdım.
Şimdi ilmek belirleyiciniz sabit kalsın. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıramızı tamamladık. Şimdi 8. sıradan 13. sıraya kadar dümdüz öreceğiz. Bu yüzden dilerseniz ilmek belirleyiciniz burada kalsın. Buradan itibaren sayarız. 8, 9, 10, 11, 12, 13 diye sayabilmemiz kolay olsun diye. Ama acemiyseniz dilerseniz her sırada atlatabilirsiniz. Haydi biz devam edelim. Dümdüz örün arkadaşlar. Tam 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam 6 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. İlmek belirleyicimi burada bıraktım. Rahat sayabilmek için 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplamda 2, 4, 6 sıra dümdüz ördük. 30 sık iğnemiz var etrafımızda. Şu anda ise 13. sıramızı da tamamlayıp 14. sıramıza adım atıyoruz. İlmek belirleyicimi yine bir üst sıraya taşıdıktan sonra şimdi 14. sıramızda 3 sık iğne bir azaltma yapacağız ve 6 kere tekrarlayacağız. 1, 2, 3 sık iğne. Azaltmayı bakın. Buradan değil de ortasına batarak ön ilmeği alıyorum ve bir yanındakinin de ön ilmeğini alıyorum. Bir tane, ikisini bir çıktım. Bir tane de buradan ikisini bir çıktım, azalttım. Tekrar yapalım. 1, 2, 3 sık iğne tek battım. Şimdi azaltma yapıyorum. Bakın. Ön ilmeği alıyorum bir tane. Bir yanındakinin de ön ilmeğini alıyorum ve ikisini bir çıkıyorum ve ikisini bir çıkıyorum. Bunu sıra sonuna kadar 6 kere 3 sık iğne bir azaltmayı tekrarlayalım. Evet, son azaltmamızı yaptık. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şu an 14. sıramızı bitirdik. Kaldı burada 24 sık iğne etrafında. Şu an 15. sıramızda ise 2 sık iğne bir azaltma yapıyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne battım. Yine ön ilmeklerden alarak azaltıyorum. Bunu da yine 6 kere tekrarlayacağız. 2 sık iğne bir azaltmayı 6 kere tekrarlayalım. Evet arkadaşlar, 2 sık iğne bir azaltmamızı da yaptık. İpimizi biraz şöyle uzun bırakalım. Tam kapatmadan önce göz yapımını yapacağız. Şimdi 15. sıramızı tamamladık. Evet, 16 ve 17'yi de yapıp çileğimizi kapatacağız. Ama önce gözlerimizi dikelim. Bakın çileğimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10 ile 11'in arasına bir tane deliğe batıyorum. Ben 5 milimlik kilit göz kullanacağım arkadaşlar. Şuraya takalım. Pardon. 6 milimlik kilit göz kullanacağım. Tığımın da yerini belirledikten sonra gözümü takıyorum. Buradan batırdım. Şimdi arada ise boşluk 1, 2, 3, 4 tane boşluk bırakıyorum. Hemen yanına 1, 2, 3, 4, 5.'ye batıyorum. İkinci gözümüzü de takalım. Burada mesela 1, 2, 3 aradaki boşluk 3 oldu. Dilerseniz bakın şundaki boşluğum 4, bundaki 3. Yakın severseniz yakın yapalım ama bir sıra daha yandan yapalım bence. Tam aradaki boşluk 4 olsun. Diğeriyle aynı olsun. Ama dilerseniz bu tamamen görsel zevkinize bağlı olduğu için dilediğinizi yapabilirsiniz. Evet bakın arada 1, 2, 3, 4 tane boşluk bıraktım. Ve arkadan kilitledim. Gözlerimi kilitleme aparatıyla sıktım. Şimdi tatlı burnunu ve allıklarını yapalım. Evet, pembe ipimi iğneme geçirdim. Şimdi şöyle gözün bir altından tatlı bir burun yapalım. Gözün bir altına batıyorum şuraya. Şu ipimi de şuradan tutuyorum. Hemen bir ilmek sonraya batıyorum. Bir ilmeklik burun yapacağız. Bir tane battım. Dilerseniz bir tane de bırakabilirsiniz. Ben biraz kalın olsun istiyorum. Bir tane daha battım. Evet, şöyle tatlı bir burun yeterli. Ya da ağız mı diyeyim, işte burun mu diyeyim. Şimdi hemen gözün şu yanından çıkıyorum. Bakın. Yanından çıktım iğneme. Aynı iğnem, aynı ipim. Ve gözün altına batıyorum. Şimdi gözün altından çıkacağım. Evet, şöyle tatlı bir göz çukuru yaptık kenarına.
Şimdi yine aynı şekilde diğer tarafa da yapalım. Ve aynı şekilde diğer gözün de alt kısmından çıkıyorum. Evet, bu şekilde arkadan da içten iplerimi bağlıyorum. İlk başta çıkardığım ve son çıkardığım ipimi. Şimdi çilleri için de bir miktar sarı ipi aldım ve sarı ipimi şu şekilde katlarına ayırdım. Sizin ince ipiniz varsa ince bir sarı ip de kullanabilirsiniz. Ben böyle katını incelttim. Evet, rastgele istediğim noktalardan çillerini yapacağım şimdi. Bakın şu ipin son ucunu burada bir elimle sabit tutuyorum ki bağlayacağım. Rastgele, tamamen keyfi, istediğim yerlerden karışık, çapraz bir şekilde bakın, bir üstüne değil de şöyle yanına batarak böyle oval, yatay, italik çizgiler yapıyorum. Şu şekilde karışık, dediğim gibi tamamen keyfi, canınız nereden isterse. Şimdi ayak ve kollarımızı geçirelim arkadaşlar. Öncelikle bakın 2, 4, 6, 8, 9. 8 ile 9'un arasından şöyle gözümüzün 1, 2, 3 ve 4. yanından elimizi şu şekilde aldım ve geçiriyorum. Şu şekilde ayak ipimi buradan çıkarıyorum. Elim burada kalıyor. Şimdi 2, 4 ile 5'in arasından da bakın buradan 1, 2, 3, 4, 5. 4 ile 5'in arasından da tekrar ayak ipimi çıkarıyorum. Bakın şuradan. Heh. Evet. Ayak ipimi de buradan çıkardım. Şimdi uzun bıraktığımız ayak ipimizle bakın getiriyoruz. En uçtaki zincirimizi bitirdiğimiz noktaya, şuraya yerleştiriyorum. Birinci zincire diyeyim size ya da sonuncu zincire. Buradan yerleştiriyorum ve ipimi bir içeriden bir dışarıdan olmak üzere gezdirerek bu ayağımı daraltıyorum. Bir içeriden bir dışarıdan iyice sıktırıyorum. Ve şuradaki kırmızı ipimi de içeri alıyorum. Dilerseniz sizin ipiniz daha uzunsa kalan beyaz iple ikisini bağlayarak da çıkarabilirsiniz. Benimki kısa kalmış biraz. Neyse, onlarla sonra uğraşırız. Şöyle itin iyice içine, görünmesin. Bakın. Son ilmeklerimi alıyorum. Dilediğiniz noktalardan bu beyaz kısmı, yani ayak kısmını daraltıyorum. Tamamen daralttığımdan eminseniz en alttan tekrar çıkıyorum ve ipimi sabitleyerek keseceğim. Buradan kesiyorum ve fazla iplerimi bu aralardan gizleyeceğim, saklayacağım. İlmeklerin içerisine gizlerseniz hem görünmez hem de çıkmaz, kopma vesaire yaşamazsınız. Yine diğerini de bakın aynı noktalardan geçireceğiz. Hemen aynı hizadan gözün 1, 2, 3, 4 yanından diğer elimi geçiriyorum. Şuradan çıkarıyorum. Elimi çıkardıktan sonra da bakın aynı ayak hizamdan belirlediğim noktadan ayağımı çıkarıyorum.
Ayağımın ucunu yani. Ve tekrar yine aynı yöntemle ayağımı alıp ucuna dikeceğim. Şimdi arkadaşlar elleri ve kollarımızı yaptık. İçine elyaf dolduracağız. İlmek belirleyicimiz hala burada. Bunu kaybetmeden elyafımızı dolduralım. İçerisine boncuk elyaf kullanıyorum. Makineye attığınızda dağılmaması için arkadaşlar. Normal elyaf da kullanabilirsiniz ama çamaşır makinesine attığınızda bir tarafında toplanabilir. Ama boncuk elyaf toplanma yapmıyor. Bu şekilde en uca, özellikle en uçlara iyice sokun ki suratının şekli güzel görünsün diye. Şimdi arkadaşlar 15. sıramızı tamamlamıştık. 16. sıramızda ise yine bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Bir sık iğne bir tane azaltıyorum. Bakın ön ilmeklerden alarak bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne bir tane azaltıyorum. Bunu sıra sonuna kadar tekrar edeceğim. Bir sık iğne bir tane ön ilmeklerden alarak azaltıyorum. Sıra sonuna kadar tekrar edelim. Evet, bir sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi arkadaşlar bu kadar yeterli. Bir tane yana batıyorum. Dilerseniz 6 tane azaltma yapıp hepsini kapatabilirsiniz. Ama şapka takacağımız için ben gerek görmüyorum. Bir tane aldım. İpimi sık iğne alır gibi aldım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bir tane de zincir çektim. Ve ipimi şu kadar kestim. İpimi buraya takıyorum. Şimdi yaprağımızı yapalım. Evet arkadaşlar, yaprak için yeşil ipimizi aldık. Sihirli halkamı yapmak için parmağıma doladım. Yine tığımın altından aldım. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Buraları size gösterdiğim için sihirli halka yapımını hızlı geçiyorum biraz ama eğer memnun kalmazsanız daha detaylı anlat derseniz buraları da detaylı anlatırım. 6 tane sık iğne doldurduktan sonra 2 4 6 ipimi çektim ve sık iğnemi kapattım. Şimdi her sık iğnemin içerisine 6 tane arttırıyorum. 1, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2 3, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 4, bir yandakine 5, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 6, bir yandakine 7, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8, bir yandakine bir yandakine 9, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 10, bir yandakine 11, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım ve 12. Şimdi arkadaşlar bir tane yan tarafa şu şekilde ilmek kaydırma yapalım. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4. Şimdi tekrar 3 tane ilmek kaydırma yapacağız. Bakın batıyorum. Bir tane alıyorum. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum. 1. Tekrar batıyorum. Sık iğne alır gibi ilmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum. 2. Bir tane batıyorum. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum. 3. Şimdi hemen bir yandakine batıyorum. Tekrar ilmek kaydırıyorum. 1. Bir yandakine batıyorum. Tekrar ilmek kaydırıyorum. 2. Tekrar üzerine 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve yaprak yapıyoruz. Tekrar ikinci zincirden itibaren batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 1. İkinciye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 2. Üçüncüye batıyorum. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden geçirip kaydırıyorum. Hemen bir sonraki yere batıyorum. Tekrar ilmeğimi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. 1. Tekrar bir yandakine batıyorum. Tekrar ilmeğimi ilmeğimin içerisinden geçirdim ve 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Yani mantığını anladınız mı? 4 zincir çekiyorum. 2 tane ilmek kaydırma araya yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Üzerine 3 tane ilmek kaydırıyorum. Tekrar 1, 2, ikincinin üzerine 4 zincir çekip tekrar 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1,
2, üçüncü ilmeğimi kaydırdım. Bakın hemen dibine değil de bakın bir yandakine ilmek kaydırdım. 1, hemen tekrar bir yandakine ilmek kaydırdım. 2. İkinciyi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın 3 tane oldu. Bundan toplam 6 tane yaprak yapacağız. Evet, sonuncuyu da yaptıktan sonra bakın sonuncuya geldim. Hemen bir yandakine aldım ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bir tane de zincir yaptım. Dikmek için ipimi uzun bıraktım ve çıkardım. Bakın yaprağımızın altındaki sihirli halkamızdan kalan uzun ipi de şöyle kesiyorum. İğnemi geçirdim uzun ipime. Şurada çıkıntı olmasın diye bir tane alttan geçiriyorum. Tekrar buradan geçiriyorum. Ve çileğimizi alalım. İlmek belirleyicimizi artık atalım. Bakın hazır. Kafasına böyle ortalayarak rastgele yerleştiriyorum ve dikmeye başlıyorum. Ortalıyorum. Bakın şu şekilde ilmeğimi geçirdim. Rastgele yani tepesine ortaya yerleştirdim ve dikiyorum. Şöyle kakülü olacak şekilde siz de ayarlarsanız böyle üzerine bir tane yaprağın kakül gibi düşmesi hoş göründü bence. Bu şekilde dikelim. Ay, ilmeğimi kaçırdım. Ve dikimi bitirdikten sonra şu şekilde buralardan ipimi gizleyerek gezdiriyorum. Bu şekilde en uçtan çıkartalım ve keselim. İpi de buraya gizleyelim. İşte tatlı çileğimiz hazır. Kollarını istediğiniz gibi çekip uzatabilirsiniz. Ucuna da bakın anahtarlık halkası taktım ben. Siz de takabilirsiniz. Bu arada videomu beğendiyseniz yorumlara yazıp beğeni bırakıp beni destekleyebilirseniz çok sevinirim. Arada çocuk sesleri geliyordu, farkındayım. Bazen bu şekilde yorumlar da geliyor ya da şurada 20 diyeceksin 21 demişsin vesaire gibi bazen eleştirel yorumlar da oluyor. Benim için olumlu, kendimi daha iyi yapmak adına olumlu yorumlar. Ama şartlarım da tabii buna el veriyor. Benim bir tane otizmli oğlum var. Bir tane ilkokul giden ilkokul çağında bir oğlum var. Bu hengamede hem çalışıyorum hem okul hem çocuklar vesaire zaman buldukça çekmeye çalışıyorum. Bana da anlayış gösterirseniz çok sevinirim. Özellikle kanalıma abone olup destek olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.